Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben İrem. Bugün sizlere 45 günde nasıl 7 kilo verdiğimi anlatacağım. Tüm süreci, işte neler yaptığımı, nasıl karar verdiğimi, bunlardan hepsinden bahsedeceğim. Özellikle ilk defa böyle kamera karşısında konuştuğum bir video olduğu için biraz heyecanlıyım açıkçası. Çünkü hani karşımda kimse yok ve ben konuşuyorum. Neyse. Ve böyle notlar aldım. Hani hiçbir şey unutmamak adına. Onun için arada bir aşağıya bakabilirim. Umarım sorun olmaz sizin için. O zaman başlayalım. Şimdi ben pandemi döneminde aslında karar verdim kilo vermeye. Çünkü bu pandemi döneminde ben aşırı derece kilo almaya başladım. İlk pandemi döneminden bahsediyorum bu arada. Okullar 3 hafta falan tatil edilmişti. Dışarı falan da çıkamıyordum. Hani benim sokağa çıkma yasağım falan da vardı. Ve hani dışarı çıkamadığım için sadece evdeydim. Sadece evde olduğum için de yemek yiyordum hep. Yemek dediysem de böyle ıvır zıvır şeyler. Böyle şeyler yediğim için de ve hareket etmediğim için de yavaş yavaş kilo almaya başladım. Ve benim psikolojim aşırı derecede çöküyordu. Hani şey dedim artık, İrem bir dur artık, yani aşırı derecede kilo alıyorsun. Kendine gel. Peki kaç kiloydum? Ben pandemi döneminde 55 kilo falandım. Şimdi ise 48 kiloyum. Ve kilomu hala koruyorum. 7 kilo 45 gün bence gayet iyi. Şimdi o zaman başlayalım. Sabahtan akşama kadar, yani bir gün içinde neler yaptığımı sizlerle paylaşacağım. İlk önce sabah kahvaltısı. Sabah kahvaltısını gayet normal, hani pek fazla dikkat etmeden. Ailem ne yiyorsa ben de onları yiyordum açıkçası. İşte zeytin, peynir, klasik kahvaltı. Hiç şimdi yulaf yemedim mi diye soracak olursanız yedim. Yulaf lapası denedim ama gerçekten hani şey diye düşün, hani bir günde sadece bir kahvaltı var. O kahvaltıyı da yulafla yapmak istemiyorum. Yani yulafla da yapacaksam böyle yulaf, yoğurt, üstüne meyve falan yapıyordum. Ama dediğim gibi yani o 45 gün içerisinde gayet normal ben kahvaltı yaptım. Yani işte ailemle klasik kahvaltı. Tek dikkat ettiğim şey ekmek olayını azaltmak. Yani bir ekmeği falan geçmiyordum. Bir dilim ekmeği geçmiyordum veya yarım dilim. Simit falan varsa yemiyordum yani. Hani simitti, poğaçaydı falan filan öyle şeyler yemiyordum. Gayet normal işte salatalık, yumurta tarzı şeyler yiyordum. Sabah kahvaltısı öyle bitiyordu. Şimdi gelelim asıl benim nasıl kilo verdiğim olayıma. Bundan sonrası daha önemli benim için. Şimdi normalde günde 3 öğün yiyor insanlar. İşte sabah kahvaltı, öğlen öğle yemeği, akşam da akşam yemeği. Ben böyle bir şey yapmadım. Ben günde sadece 2 öğün yemek yedim. Şimdi diyeceksiniz ki 2 öğünde nasıl tok duruyorsun falan filan. Hayır, gayet duruyorsunuz. Yani 2 öğün bir gün içerisinde gayet yetiyor. Tam tersi midenizi dinlendiriyorsunuz. Her öğün, her saat, yani bilinçaltınızı öyle bir programlamışsınız ki. Kızarmış gibi oldum. Bir dakika. Yani kendi adıma konuşayım. Bilinçaltımı öyle programlamışım ki atıyorum öğle yemeği saatinde ben acıkmasam bile aslında acıkıyorum. Yani çünkü bilincim bana şey diyor, hani saatin geldi artık yemek yemelisin, öğle yemeği. İşte akşam ne bileyim saat 7-8 gibi işte geliyor bilinciniz zihninizden. Hani artık saat 7-8 sen acıkmalısın çünkü akşam yemeği yiyeceksin. Ben kendimi 2 öğüne alıştırdım. İkinci öğünümü de ikindi olarak yapıyordum. Yani sabah ve ikindi yiyordum. Sadece hala öğle yiyorum. Hiçbir şekilde zorlanmıyorum. Bunu yaparken de zorlanmıyordum. Çünkü yeteri kadar yediğiniz takdirde illa o saatte işte ben acıkmalıyım, o saatte ben o yemeği yemeliyim gibi bir şey yapmıyordum. Ya veya hani oluyor ya işte hani sabahla öğle yemeğinizin arasında işte bir avuç işte kuru yemiş yiyin. İşte isterseniz bir meyve yiyin. İşte şu saatte meyve saati olsun. Yani aslında böyle beyninizi buna programlıyorsunuz. Yani ben böyle işlere biraz meraklıyımdır. Bilinçaltı. Bir gün sizlere kitap tavsiyeleri üzerine şeyler çekerim. Ben aşırı derecede kişisel gelişim kitapları da okuyorum. Yani özellikle bilinçaltı ve zihin yönetme ile alakalı. Bunlar hakkında bilgilerimi de sizlerle paylaşabilirim. Ya ama dediğim gibi yani 2 öğüne kendimi alıştırdım ve sadece 2 öğün yiyecektim. Öğlen peki ne yapıyordum? Ben öğlen geliyor bomba Türk kahvesi. Ben öğlen Türk kahvesi şekersiz, yanında da yarım muz yiyordum. Ben kafeini ilk defa hayatıma sokmaya başladım. Ben normalde mesela Starbucks'a veya herhangi bir kahve yerine gittiğimde arkadaşlarım kahve içerken ben sıcak çikolata veya hani illa kahve içeceksem de aşırı şekerli böyle
aşırı şekerli, sütlü kahveler falan içerdim. Hani böyle sert, ne bileyim, filtre kahve falan hayatta içmezdim. Ama ben bu dönemde gerçek Türk kahvesiyle tanıştım. Şimdi Türk kahvesi olayına geleyim. Türk kahvesi aslında metabolizmanızı harekete geçirerek sizin yağ yakımınızı hızlandırıyor. Bu sayede aslında kilo vermeniz çok çok daha kolay oluyor. Ve tok tutuyor arkadaşlar. Bir öğün boyunca sizi tok tutuyor. Buna inanın. Bir öğün boyunca size tok tutuyor. İnanmıyorsanız bile artık inanabilirsiniz. Veya bilinçaltınızda bunu kodlayın iradenize ve deyin ki ben bu öğün Türk kahvesi içeceğim ve bu Türk kahvesi beni bir öğün boyunca tok tutacak. Tutuyor çünkü. Her neyse. Türk kahvesi içiyordum ve öğlen hiçbir şey yemiyordum. Hiçbir şey yemiyorsunuz deyince de şimdi kendinizi kısmayın. Eğer çok bir şey istiyorsanız tatlı haricinde tabii ki. Bir elma yiyebilirsiniz. Bir istediğiniz, ne bileyim, kuru yemiş varsa kuru yemiş yiyebilirsiniz. Kuru meyve yiyebilirsiniz. Ama dediğim gibi çok fazla abartmamak kaydıyla. Ama dediğim gibi ben kendi deneyimi anlattığım için size şey demeyeceğim işte. Bu öğün bunu yapın, bu öğün bunu yapın gibisinden. Çünkü bir diyetisyen değilim. Veya sizi yönlendirecek kadar bilgi sahibi de değilim. Onun için sadece dediğim gibi kendi deneyimlerimi anlatıyorum. Devam edelim. Öğlen bitti. İkindi, yani böyle saat 5 gibi. 5'ten ikindiye mi geliyor bilmiyorum. Akşamüstü de diyebiliriz. İkindi öğünü gibi kodlamadım kafamda çünkü. İşte saat 5 gibi ikinci öğünümü yiyordum. Hani 5 değil mi? 5 ile 6 arası ikinci öğünümü yiyordum. Bunu da normal ev yemeği yine. İşte sebze varsa sebze yiyordum. Çorba varsa çorba içiyordum. 2 tabak yemek yiyordum ben. Bir tane böyle sebzeli bir yemek. Sonrasında da işte daha böyle şey gıdalar. Daha böyle hamur gıdalar yiyordum. Ve yaptığım bir şey daha var. Pirinç pilavını bulgur pilavıyla değiştirmek. Şu an hayatımda da öyle. Tam tersi, artık bulgur pilavı bana daha sevimli geliyor. Yani bulgur pilavının tadını daha seviyorum. Onun için pirinç pilavı yapmaktansa bulgur pilavı yapmayı ve bulgur pilavı yemeyi tercih ediyorum açıkçası. Kalorilerine de bakabilirsiniz. Siz daha da böyle şey yapar, heyecanlandırır. Şey diyeceksiniz. Oha demeyeyim. Şey diyeceksiniz. Pirinç pilavı ne kadar çok kaloriymiş. Bulgur pilavına bak bir de gibisinden. Ki ikisinde size verdiği tokluk hissi aynı olacak. En azından bende öyle oluyordu. Dediğim gibi normal yemeğimi yiyordum. İşte salata varsa salatamı da yiyordum. Gayet ailem ne yiyorsa ben de onu yiyordum. Sonra bu oyun böyle bitiyor. Sonra akşam geliyor. Hani saat böyle 8-9 civarı. Ben ikinci Türk kahvemi de içiyordum. Bu Türk kahvesini aslında spordan önceki Türk kahvesi olarak düşünebilirsiniz. Böyle kendi metabolizmamı hızlandırarak, kendi yağ yakımımı hızlandırarak ne? Cümlenin devamını getiremedim. Çok güzel. Yani metabolizmamı harekete geçiriyordum. Ondan bir saat sonra da benim spor rutinim başlıyordu. Peki spor rutininde ne yapıyordum? Bunu herkese açıklamak istiyorum çünkü çok fazla şey denedim. Birinden çok sıkıldım, birinden işte şey yaptım ama sonunda doğru yolu buldum. Onun için hepsini size anlatmak istiyorum şu an. İlk öncelikle böyle yabancı kanalları falan takip ediyordum. İşte Chloe vardı bir tane. Matın üstünde kendi ağırlığınızda böyle hareketler yapıyordunuz. Temponuza uygun veya işte bir bölge çalışmak istiyorsanız sadece o bölgeye yönelik hareketler falan yapıyordunuz. Ama ben her gün boyunca bunu yapmak istediğim için ve her gün yapamadığım için benim psikolojimi bozuyordu. Hani şey diyordum, ben bugün yaptım, şimdi yarın yapamayacağım bunu. Ve yarın modum çok düşük oluyordu ve yapmıyordum. Ne oluyordu? Hani benim tüm motivasyon, psikolojim falan bozuluyordu. Kendi kendime psikolojimi bozuyordum. Onun için Chloe'yi bıraktım. Ve sonra yürümeli sporlu şeyleri keşfettim, böyle kanalları. Hatta çok bilindik bir kanal var. Şuraya bir yere bırakırım adını. Duymuşsunuzdur. İşte yürüyerek böyle spor hareketleri falan yaptırıyor. Temponuza göre kalori yakıyorsunuz. Bunu da yapmaya başladım. Ama bu da bana biraz sıkıcı gelmeye başladı. Her gün. Ondan sonra Zumba'ya başladım. Yine böyle kanallar vardı böyle Zumba yapan falan filan. Zumba hoşuma gitmeye başladı. Ama işte karşındaki kişi ne yapıyorsa sen de onları yapacağın için yine ne bileyim modum olmadığında yapmak istemiyordum pek. Peki İrem, ne yaptın? Şöyle ki dans ettim arkadaşlar. Ama gayet tempolu bir şekilde dans ettim. Mesela bilekliğim vardı benim. İşte kalori falan sayıyordu. Ne kadar yaktığımı falan sayıyordu. İşte nabzını falan ölçüyordu. Onu takıyordum dans etmeden önce. En az 1,5 saat. Ama ben genelde 2 saate tamamlıyordum. Dans ediyordum. Siz de yani istediğiniz şarkıyla, ben daha çok R&B veya işte rap tarzı dinlediğim için o müziklerle dans ediyordum. Ve hani bu benim motivasyonumu da yükseltiyordu. Psikolojimi de düzeltiyordu. Ve her gün yapmak istiyordum bunu. Şey diyordum hani
işte hani kahvemi içeyim de dans edeyim gibi triplere giriyordum. Bayağı yakıyorsunuz gerçekten ama böyle dediğim gibi aşırı tempolu bir dans yapıyordum. Ve hani bundan önceki izlediğim spor hareketleri falan da böyle dansın içine uyarlamaya falan çalışıyordum. Öyle karışık şeyler yapıyordum yani. Bu bayağı verdirtiyor. Sonra işte duşuma girip uyuyordum. Bir günüm böyle geçiyordu. Bunu her gün yapmaya başladım. 45 gün içerisinde her gün yapıyordum. Şu an içinde hala kilomu koruyorum. 48 kiloya, hatta bazen 47 oluyorum, 46 oluyorum. Ama yemeğime o kadar dikkat etmiyorum ama 2 öğün yiyorum sadece hala. Dediğim gibi bu şeyimi bozmadım. Bu 2 öğün olayımı bozmadım. Ama çok canım isterse dışarıdan da yemek yiyorum. Çok canım isterse tatlı da yiyorum öğün olarak. Ama yemek olarak sadece 2 öğün yiyorum. Bunu hala söylüyorum. Ve bunu araştırın, ne bileyim makale falan okuyun hakkında. İşte sadece sabah ve ikindi öğünüyle oluyor mu diye. Bence oluyor. Hem de çok güzel oluyor. Tam tersi böyle midenizin rahatladığını, o boş bıraktığınız zamanlarda midenizin rahatladığını hissediyorsunuz. En azından ben öyle hissettim. Başka size önerebileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Mesela dışarıdan yemek olayını ne yapıyordum? Ben eskiden yani pandemi döneminden öncesi falan hep hamburger, pizza tarzı şeyler eve söylüyordum. Klasik. Fakat artık bunları ailecek değiştirdik. Daha artık pide tarzı şeylere yöneldik. Daha doyurucu. Hem de hani kalori konusu tartışılır, tabii ki de çok kalorili. Pide hele çok kalori ama hani yedikten sonra doyduğunuzu hissediyorsunuz ve gerçekten hani bir şey yediğinizi hissediyorsunuz. Ayda bir, 3 haftada bir falan hani dışarıdan söyleyeceksem de söylüyorum. Ya dışarıdan bir şey yiyeceksem de çok abartmamak kaydıyla yiyorum. Bu 2 öğün yemek üzerine oturttuktan sonra hayatım hep böyle geçmeye devam etti. Hala da böyle gidiyor. Sabah ve ikindi gerçek yemek olarak yiyorum. Aralarda Türk kahvesi içiyorum. Yani çok canım çekerse evde yaptığım tatlıdan yiyorum. Tatlı yapıyorum bazen. Mesela bir cheesecake yaptıysam bir dilimini yiyorum. Ama mesela yarın yemiyorum. Veya diyorum kendime. Mesela şu an ben bu cheesecake'i yedim ya. Bu akşam daha fazla dans ederim. Onun için aşırı eğlenceli geçti. Asla ne bileyim böyle aşırı sıkı bir diyetmiş. Ne bileyim aşırı sıkı bir spor hayatıymış falan. Böyle bir şey geçirmedim. Tam tersi severek ve yani bu diyetin, yani diyet demeyeyim, bu kilo vermenin asıl olayı şu bence. Herkes kilo verebilir. Herkes kilo verebilir. İsterse bir haftada çok kilolar verebilir. Ama asıl önemli olan bu kiloları verdikten sonra geri almamak. Yani onun için aşırı derecede kendisi sıkı bir şey yapıp ki o zaman kilo verip sonra bu kiloyu almak çok daha kötü bir durum bence. Onun için kendi hayatınıza da uyarlayabileceğiniz böyle yemek yeme tarzlarını seçseniz çok daha verimli olacaktır sizin için. En azından ben öyle yaptım. Şeker tüketimine gelecek olursak şekeri asla kesemedim ben. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ama şekeri azalttım. Mesela şeker belgeselini izlemiştim. Buraya yine linkini veya açıklamalar kısmına linkini koyarım. O şeker belgeselinde şekerin aslında vücudunuzda ne kadar kötü etkileri olduğunu ve hani aslında çok masum görünen bir yiyeceğin içinde ne kadar şeker bulunduğunu anlatan bir belgeseldi. Ve demiştim hani ben bu belgeseli izledikten sonra tamamıyla şeker keserim zaten, hani öyle bir anlatıyor ki tiksiniyorsunuz artık. Ya fakat hayatta pek mümkün olmuyor açıkçası. Ne bileyim arkadaşlarınızla buluştuğunuz zaman işte derlerse size işte yeni bir sufle çıkmış, hani bunu deneyelim. İşte çok kuvvetli bir iradeniz varsa o sufleyi denemezsiniz ama benim gibi hani yeni şeyleri tatmayı seviyorsanız illaki onu deneyeceksinizdir. Tabii çok iradeliyseniz kesmeniz en iyisi ama çok fazla kendinizi kısıtlamayın diyorum. Ya ben kendimi çok fazla kısıtlamadım en azından. Ama şekeri gerçekten çok azalttım. Yani dediğim gibi dışarıdan bir tatlı almaktansa evde kendim tatlı yapmaya başladım. İşte cheesecake olabilir, portakallı kek olabilir. Tamamıyla kendim yapıyordum. Şeker oranını kendim ayarlıyordum. İşte veya diyordum hani bu tatlıyı yedim bugün, işte bir hafta boyunca çok fazla tatlı şeyler yemeyeyim en azından diyordum. Veya bu tatlıyı yedim, bu tatlıyı yakmak için daha fazla dans edeceğim. Şeyler yapıyordum, hani şeyler diyordum kendime. Ve bu sayede hani kendimi çok fazla kısıtlamadan kilo vermiş oldum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız ve videomu beğenirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere.